Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de tablolarımızdaki birbirinden farklı kaç adet verimiz var? Bunu nasıl buluruz? Onu göstereceğim. 3 metotla göstereceğim. 2 tanesi fonksiyon kullanarak, bir tanesi de pivot tabloların veri modeli ekle özelliğiyle göstereceğim. Şöyle başlayalım. Birinci yöntem. Birinci yöntem aslında en çok uğraştırıcı yöntem. Yani çok uğraştırmıyor. Diğerlerine göre biraz daha karışık gibi gelebilir. Ama yine de göstereyim. Şimdi eğer formülünü biliyorsunuz. Onu kullanıyoruz. Amacım bu tabloda işte renklerden kaç adet varmış? Hani maviden 4 adet, kırmızıdan 3 adet değil de farklı kaç tane renk var? 4 tane mi 3 tane mi onu bulmaya çalışıyorum. Aralığımızı seçiyoruz. Ölçütüm de aynı. Şurayı seçtim. Şimdi burada normalde enter dediğim zaman yanına getirir. İşte 3 adet kırmızı var. 4 adet mavi var ama ben böyle istemiyorum. Yani her satıra böyle getirsin istemiyorum. O yüzden şimdi burada topla formülünü de ekleyeceğim buna. Eğer sayının başına bir 1 bölü koyuyorum. Neden? Çünkü bakın sonuç 5. 5 döndürdü. Burada şunu seçtiğim zaman bakın bunları görüyorsunuz. Eğer say tek tek döndürüyor. Şimdi ben bunu böldürdüğüm zaman şöyle şuradan görebilmem lazımdı. Bakın 1 bölü dediğim zaman 0.3333 diye döndürüyor görüyorsunuz. Yani ben bunu yapma amacım işte aynı veri olduğunu anlasın diye, yani daha doğrusu saydırmam için, bunları toplayabilmem için adet olarak bu 1 bölüyü koyuyorum başına. O yüzden sonucu 5 olarak döndürüyor. Şimdi diğer metot o da formüllü ama daha kolay. Excel 365 kullanıyorsanız eşittir benzersiz formülümüz var biliyorsunuz. Yinelenen değerleri bize getiriyor. Aralığımı seçiyorum. Hangi aralıktaki değerleri, benzersiz değerleri getirsin. Bunları getirsin. Şimdi ben burada enter dediğim zaman bunları getirir böyle ama ben bunların sayısını istiyorum. Sayısını istediğim için de eşittir bağ değer dolu say diyorum. Parantezimi kapatıyorum. Evet, 5 adet renk varmış burada. Onu da gördük. Şimdi bir de pivot tablonun veri modeline ekle özelliğini kullanarak son olarak bunu da göstereyim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Pivot tablo eklerken biliyorsunuz aralığımızı seçiyoruz. Ekle diyoruz. Pivot table tablodan aralıktan. Genelde ben ayrı bir sayfa eklerim ama şimdi aynı sayfada görelim. O yüzden var olan çalışma sayfası diyorum. Konum da şurası olsun. Şimdi bunun çalışması için burası önemli. Bu verilerin veri modeline ekle diyoruz. Aksi halde değer alanı ayarları açılmaz. Yani bu özelliği kullanabilmemiz için tamam diyelim. Pivot tablomuz açıldı. Bakın şimdi colors şeyimiz geldi buraya. Etiketlerimiz geldi. Şimdi bu satırlara geldi. Bir tane daha alalım şu colors, şu değerleri atayalım. Burada da ne yapıyor? Bakın saydırıyor şu anda bunu. Bunları saydırıyor görüyorsunuz. Şimdi buradan da açabilirsiniz. Onu da göstereyim. Bakın ayrı sayım diyor şurada. Nasıl yaptım bir daha göstereyim. Şunu tıkladığınız zaman bakın değer alanı ayarları açılıyor burada. Bir başka yöntem. Şu değerlerin üzerindeyken sağ klik, değer alanı ayarları aynı yere geliyor bakın. Burada ayrı sayım diye bir şey var. Ayrı sayım.
yanılmıyorsam İngilizce Excel'lerde distinct count diye geçiyor. Bu ne demek? Yani buradaki birbirinden farklı olan elemanları say demek aslında. Yani şuradaki formülle bulduğumuz şey şimdi bakın. Burada kaç eleman varmış? 1, 1, 1, 1 saydı 5 tane buldu. Yani bunda ne yaparsınız? İşte eşittir. Şurası dersiniz. Oradan 5 olarak yine bulur. Yani hangisi kolay? Sizin takdirinize bırakıyorum ama dediğim gibi Excel 365 kullanıyorsanız benim önerim ikinci gösterdiğim yöntemi kullanmanız. En azından bu iş için daha az vakit harcamanızı sağlayacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.